Düşünsenize, bir arkadaşınızla aynı evin salonunu ölçüyorsunuz. Arkadaşınız diyor ki, burası 20 metrekare, siz ölçüyorsunuz, hayır 25 metrekare çıkıyor. İkinizin metresi de sağlam, ikiniz de ölçmeyi biliyorsunuz ama sonuçlar asla tutmuyor. İşte modern astrofizik şu an tam olarak bu deliliği yaşıyor. Konu ne biliyor musunuz? Evrenin genişleme hızı. Yani aslında her şey bizden kaçıyor arkadaşlar. Galaksiler, yıldızlar, her şey birbirinden uzaklaşıyor. Ama ne kadar hızlı? İşin ilginç yanı, evrenin başlangıcına bakınca başka bir rakam çıkıyor, bugünkü galaksilere bakınca bambaşka bir rakam. Bilim insanları buna Hubble gerginliği diyor. Yani resmen kozmik bir kavga var ortada. Açıkçası bugüne kadar elimizdeki yöntemler bir noktada tıkanıyordu. Ama Illinois ve Chicago üniversitelerinden bir grup fizikçi geçtiğimiz günlerde öyle bir yöntem önerdi ki, resmen evrenin o gizli uğultusunu dinleyerek bu kavgayı bitirebiliriz diyorlar. Bugün o devasa kara deliklerin uzay zamanda yarattığı fısıltıları konuşacağız. Yani stokastik siren yöntemini. Hazırsanız kahveleri tazeleyin, evrenin en derin gürültüsüne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi işin mutfağına girelim. Astronomlar aslında yıllardır evreni ölçmek için iki ana yol kullanıyor. Birincisine biz standart mumlar diyoruz. Düşünün ki karanlık bir yoldasınız ve uzakta bir sokak lambası var. Lambanın ne kadar ışık verdiğini biliyorsanız, size ne kadar parlak göründüğüne bakıp uzaklığını şak diye hesaplayabilirsiniz. İşte bilim insanları da süpernova dediğimiz o devasa yıldız patlamalarına bakıp, tamam, evren şu hızla genişliyor diyorlar. Onlara göre rakam 73. Ama bir de kozmik mikrodalga arka plan ışıması dediğimiz bir şey var. Yani büyük patlamadan kalan o ilk ışık. Oraya bakınca rakam 67 çıkıyor. Aradaki fark küçük gibi görünebilir ama evren ölçeğinde bu devasa bir kriz. Yani ya ölçmeyi bilmiyoruz ya da bildiğimiz tüm fizik kuralları hatalı. İşin ilginç yanı, her iki tarafta bizim ölçümümüz kesinlikle doğru diyor. Yani resmen bir çıkmaz sokaktayız. İşte burada devreye kütle çekim dalgaları giriyor. Yani bizim standart sirenlerimiz. 2017 yılında iki nötron yıldızı çarpıştığında uzay zamanda bir dalgalanma oldu. Bilim insanları bunu duydu ve aha, işte bu üçüncü bir hakem olabilir dediler. Yani hem ışığı hem de sesi, dalgaları kullanarak bir ölçüm yaptılar. Peki sorun ne? Bu çarpışmalar o kadar nadir ki, yani bu yöntemle kesin bir sonuç almak için belki de 50 yıl beklememiz gerekecek. Kimsenin o kadar vakti yok, değil mi? İşte tam bu noktada Illinois ve Chicago'daki o ekip sahneye çıkıyor. Diyorlar ki, tek tek büyük patlamaları beklemeyi bırakın. Gelin evrenin o hiç bitmeyen uğultusunu dinleyelim. Yani aslında mesele bir kişinin bağırmasını beklemek değil, stadyumdaki o devasa uğultudan maçın skorunu tahmin etmek. Peki az önce ses dedik, dalga dedik ama uzayın ortasında hava yok, atmosfer yok. Ses nasıl yayılıyor ki? Aslında burada konuştuğumuz şey bildiğimiz ses dalgaları değil. Burada mevzu bizzat uzay zamanın kendisinin dalgalanması. Einstein abimiz 100 yıl önce demişti ki, arkadaşlar, uzay zaman aslında gergin bir çarşaf gibidir. Üzerine ağır bir top koyarsanız o çarşaf bükülür. İşte o ağır toplar kara delikler veya nötron yıldızları oluyor. Düşünsenize, evrenin bir köşesinde iki devasa kara delik birbirinin etrafında saniyede yüzlerce kez dönüyor ve sonunda büyük bir gürültüyle çarpışıyor. İşte o an uzay zaman çarşafında tıpkı durgun bir suya atılan taş gibi dalgalar yayılmaya başlıyor. İşin çılgın tarafı şu: bu dalgalar milyarlarca ışık yılı yol kat edip bize ulaştığında dünyayı bir atom çekirdeğinin genişliğinden bile daha az bir miktarda titretiyor. Yani inanılmaz bir hassasiyetten bahsediyoruz. İşte biz bu dalgaları yakalamak için LIGO ve Virgo dediğimiz devasa dedektörler yaptık. Bunlar aslında dünyanın en hassas kulakları. Ama az önce dediğim gibi, bu dedektörlerin net bir ses duyması için kara deliklerin birbirine çok yakın ve çok güçlü çarpışması gerekiyor. Yani aslında biz bugüne kadar sadece bağıran kara delikleri duyabildik. Ama evrenin her yerinde, her an fısıldaşan milyonlarca kara delik var. İşte yeni yöntemimiz o fısıltıların toplamına odaklanıyor. Gelelim asıl bombaya. Stokastik siren ne demek?
Stokastik kelimesi kulağa havalı ve akademik geliyor olabilir ama aslında basitçe rastgele demek. Yani aslında biz burada tek bir şarkıcıyı dinlemiyoruz. Bir stadyum dolusu insanın aynı anda mırıldandığını hayal edin. Tek bir kişinin ne dediğini anlayamazsınız ama o uğultunun toplam şiddeti size içeride kaç kişi olduğu ya da stadyumun ne kadar büyük olduğu hakkında çok net bir bilgi verir. Açıkçası bu yeni çalışmayı yapan ekip şunu fark etti. Evrenin her yerinde sürekli olarak küçük küçük kara delik çarpışmaları oluyor. Biz bunları tek tek ayırt edemiyoruz çünkü çok uzaklar ve sinyalleri çok zayıf. Ama bu sinyaller birleşip bir kozmik arka plan gürültüsü oluşturuyor. İşte stokastik siren metodu bu gürültünün toplamına bakıyor. Düşünsenize, o uğultu ne kadar yüksekse evrenin o bölgesinde o kadar çok olay oluyor demektir. Ve o uğultunun bize ulaşırken nasıl bir değişime uğradığına bakarak evrenin yol boyunca ne kadar genişlediğini ölçebiliyoruz. Yani artık lütfen bir kara delik çarpışsın da ölçüm yapalım diye dua etmemize gerek kalmıyor. Evrenin o hiç bitmeyen, o kadim uğultusu zaten bize ihtiyacımız olan tüm veriyi sağlıyor. İşin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu yöntem diğer yöntemlerden tamamen bağımsız. Yani ne süpernovalara ihtiyacımız var ne de büyük patlamadan kalan ışıksal verilere. Kendi başına tertemiz bir ölçüm. Şimdi sıkı durun. Çünkü burası işin en zekice kısmı. Normalde bilimde bir şeyi bulamazsanız, elimizde veri yok dersiniz değil mi? Ama bu yeni yöntemde bulamamak aslında en büyük cevabı veriyor. Düşünsenize, bir odaya giriyorsunuz ve içeride binlerce insanın fısıldaştığını biliyorsunuz. Ama kulağınızı kabartıyorsunuz, hiçbir şey duymuyorsunuz. Bu size neyi anlatır? Ya içerideki insanlar aslında çok sessiz konuşuyor ya da o oda sandığınızdan çok daha büyük. Yani ses size ulaşana kadar sönümlenip gidiyor. İşin ilginç yanı, Illinois ve Chicago'daki ekip de aynen bu mantığı kullandı. Henüz kütle çekim dalgası arka planı, o kozmik uğultuyu tam olarak net bir şekilde duymuş değiliz. Ama neyi duymadığımızı biliyoruz. Yani aslında o uğultunun belli bir seviyenin altında olması, evrenin ne kadar hızlı genişlediğine dair bize çok net bir sınır çiziyor. Eğer evren çok daha yavaş genişleseydi, o uğultuyu şimdiye kadar çoktan duymuş olmamız gerekirdi. Yani aslında hala duymuyorsak, demek ki evren en az şu hızda genişliyor diyebiliyoruz. Resmen yokluktan bir varlık, sessizlikten bir rakam çıkarıyorlar. Açıkçası bu, bilimdeki en havalı null result, sonuçsuzluk kullanımlarından biri olabilir. Peki tüm bunlar bizi nereye götürüyor? Şu an elimizdeki dedektörler, LIGO, Virgo, bu uğultuyu duymaya çok yaklaştı. Ama asıl devrim önümüzdeki 6-10 yıl içinde yaşanacak. Uzaya göndereceğimiz LISA dedektörü veya yerin altına inşa edeceğimiz devasa Einstein teleskop gibi projelerle bu fısıltıları kristal netliğinde duymaya başlayacağız. İşte o zaman o meşhur 67 mi yoksa 73 mü kavgası nihayet bitecek. Belki de cevap her ikisi de değildir, bambaşka bir şeydir. Belki de yeni bir fizik kuralı keşfedeceğiz, kim bilir. Düşünsenize, milyonlarca yıl önce çarpışan kara deliklerin fısıltıları bugün bizim masamızda kahvemizi içerken evrenin en büyük gizemini çözmemize yardım ediyor. Bilimin en sevdiğim yanı da bu. Çok uzaklardan gelen minicik bir titreşim tüm dünyayı anlayışımızı değiştirebiliyor. Açıkçası ben bu yeni stokastik siren yönteminden çok umutluyum. Bakalım evren bize daha neler fısıldayacak. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, sizce evrenin genişleme hızı gizemi çözüldüğünde altından ne çıkacak? Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki kozmik macerada görüşürüz.